Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda boyundan başlamalı zigzag bir hırka çalışacağım. Bu şekilde boyun kısmından zincir çekerek başlıyoruz ve daha sonra kolları ve gövdeyi ayırıp sırasıyla örüyoruz. Angora iplik kullandığım ürünü hazırlarken %20 yün, %80 akrilikten oluşuyor ve 2,5 mm tığ ile ördüm. 3 mm ile de örebileceğiniz bir iplik. Özelliklerine de şu şekilde bakalım tekrardan. Sizler istediğiniz iplik ve tığ numarasıyla da çalışabilirsiniz. Öncelikli olarak zincir çekerek başlıyorum. Zincirinizi yarım numara kalın bir tığ ile çekerseniz başlangıçlarınız kasma yapmayacaktır. Bu tip projelerde özellikle bu püf noktasına dikkat ettiğinizde daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Uzunca bir zincir çekiyorum. Yaklaşık 180-190 arası bir zincir ama daha fazla çekerseniz proje başlangıcından sonra kalan kısmı kesip kopartabilirsiniz. Son zinciri çektikten sonra 3 tane zincir çekiyorum ve 4. zincirden bir tane üçlü trabzan örüyorum. Devamını 1, 2 ve 3 tane daha üçlü trabzan örüyorum. Toplamda 5 tane oldu trabzan sayım. 5. trabzan ördüğüm boşluğa yine bir tane üçlü trabzan örüyorum ve 3 zincir çekip bir sonraki boşluğa bir tane üçlü trabzan örüyorum. Sonra sırasıyla diğer boşluklara 4 tane üçlü trabzan öreceğim. Toplam 6 tane trabzanım olmuş olacak. Bu benim zigzagımın tepe noktası olmuş oldu. 4 tane tek, bir tane çift, toplam 6 tane üçlü trabzan ördükten sonra tığıma ip doluyorum. Tığıma ipimi doladım. 3 tane boşluk atlıyorum ve 4. boşluğun içerisine bir tane üçlü trabzan örüyorum. Üç tane daha tek üçlü trabzan örüyorum. İlk ile birlikte toplam 4 tane üçlü trabzanım olmuş olacak böylece. Ve bir sonraki boşluğa da aynı boşluğun içerisine 2 tane üçlü trabzan örüp yine trabzan grubu sayımı 6'ya tamamlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Tepe noktalarında çift batma yapıyorum. Zigzagın alt kısmında da 4 boşluk atlayıp o alt zigzag kısmını oluşturmuş oluyorum. Şimdi çift batmadan sonra 4 tane tek üçlü trabzan örüyorum. Toplam 6 tane trabzanım oluyor. Ve ördüğüm 4. trabzandan sonra 3 tane boşluk atlayıp 4. boşluğun içine yine bir tane üçlü trabzan örüyorum. Devamını 3 tane daha tek üçlü trabzan ördükten sonra takip eden 4. boşluğun içerisine 2 tane üçlü trabzan örerek trabzan grubu sayımı yine 6'ya tamamlıyorum. Çift trabzanı yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Devamındaki boşluğa yine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Bir sonraki tepemi oluşturmuş oluyorum. Bir boşluğa çift trabzan, devamında 4 tane tek trabzan, 3 boşluk atlıyoruz. Dördüncüye bir tane tekli trabzan örüyoruz. Sonra yine 4 tane tekli trabzan örüp dördüncünün içerisine bir tane daha
trabzan örüyoruz. Bu şekilde toplamda 14 tane tepe noktası elde etmiş olacağız. 14.'den sonra da kalan zincirimizi keserek kopartacağız. Toplam 14 tane tepe noktamı ördüm. Yaka başlangıcımı yaptım. Şimdi artık modelin devamını arttırmalarını yapacağız. 5 zincirle yeni sırama başlıyorum. Dönüyorum. İkinci boşluğumun içerisine bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğun içerisine üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa üçlü trabzan örüyorum. Ortadaki 3 zincirli kısma geldim. Buradan arttırma yapacağım şimdi. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa bir tane üçlü trabzan örüyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Boşluğa üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Köşe dönüşünü yapacağım. Aynı boşluğa battım. Bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çektim. Yine aynı boşluğa batıyorum. Bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa üçlü trabzan örüyorum. Son bir boşluğum kaldı burada. 3 tane trabzan sağa, 3 tane sola örmüş oldum. Ve trabzanlarımın üzerinde bakın son bir boşluğum kaldı. Bunu atlıyorum. Yan taraftaki trabzan grubunun bir boşluğunu daha atlıyorum ve ikinci boşluğuna batıp bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum, ikinci boşluğa üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum, son trabzanın tepesine üçlü trabzan örüyorum. 3 tane toplam trabzan örmüş oldum. Bir zincir çektim. Orta boşlukta arttırmamı yapıyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan örüyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Ve yine aynı boşluğun içerisine bir trabzan, bir zincir, bir tane trabzan örüyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Ve sol tarafta kalan ilk trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa üçlü trabzan örüyorum. Altılı trabzan grubumun sonuncu boşluğunu atlıyorum. Yan taraftaki trabzan grubunun ilk boşluğunu atlıyorum ve ikinci boşluğa batıp üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğuma batıp üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Son trabzanın tepe noktasına bir tane üçlü trabzan örüyorum. Delik sıramı da bu şekilde son trabzana gelene kadar devam ediyorum. Üçüncü trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum ve başlangıçtaki zincirlerin tepesine batıp üçüncü trabzanımı örmüş oluyorum. 5 tane zincirle dolgu sırama başlayacağım. Çevirdim. İlk deliğimi atlıyorum. İkinci deliğin ortasına battım. Üçlü trabzan ördüm. Trabzanın tepesine battım. Üçlü trabzan ördüm. Takip eden deliğin içine battım. Üçlü trabzan ördüm. Trabzanın tepesine battım. Üçlü trabzan ördüm. Deliğe battım. Üçlü trabzan ördüm. Trabzanın üstüne battım. Üçlü trabzan ördüm. Orta noktaya geldim. 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. Ve yine aynı boşluğun içerisine 2 tane üçlü trabzan örüyorum.
İlk trabzanın üstüne battım, bir trabzan ördüm, deliğe battım, bir trabzan ördüm. İkinci trabzanın üstüne battım, trabzan ördüm, deliğe battım, yine trabzan ördüm. Üçüncü trabzanın üstüne battım ve trabzan ördüm, deliğe battım, bir trabzan ördüm. Şimdi karşıdaki oymaya geçeceğim, dilime geçeceğim. 3 tane boşluk atlıyorum. Dördüncü boşluğun içine bir tane trabzan örüyorum. Trabzanın üzerine bir trabzan örüyorum. Boşluğa bir trabzan örüyorum. Trabzanın üzerine bir trabzan örüyorum. Boşluğa bir trabzan örüyorum. Ve son trabzana geldim. Bunun da üzerine bir trabzan ördüm. Toplam trabzan sayım burada 6. Orta noktaya 2 tane daha trabzan ördüm ve sayıyı 8'e çıkarttım. Bir alt sırada altılı gruptu. Şu an 8'li grup trabzanım oldu. Araya 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Ve yine bir trabzan üstüne, bir boşluğa, bir trabzan üstüne, bir boşluğa toplam 6 tane daha trabzan örüyorum. Ve sondan bir önceki deliğin içerisine geliyorum böylece. Zigzag yapısını oluşturmamızda bu şekilde arada 3 boşluğu, 3 deliği atlayarak oluyor. 1, 2, 3 tane boşluğumu atladım. Dördüncü boşluğumun içerisine battım. Bir tane trabzan ördüm. Bir tane trabzanın üzerine bir tane deliğe, bir tane trabzanın üzerine bir tane deliğe, son trabzana kadar üçlü trabzanları bu şekilde örmeye devam ediyorum. Toplam 6 tane üçlü trabzan örüyorum burada. Ve orta noktaya geldiğimde de 3 zincirlik deliğin içerisine 2 tane üçlü trabzan, 3 zincir, 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Bu şekilde her sırada 2-2 bizim trabzanlarımız artacak ve bedenimizin ölçüsüne göre arttırmaya devam edeceğiz. Beden ayarlamasını göstereceğim burada ve o kısımdan sonra artık siz de kendi bedeninize göre gerekli arttırmayı yaparsınız. 14, 16, 18, 20 ya da daha büyük bir beden çalışacaksanız trabzan sayısını o seviyeye gelene kadar aynı bu şekillerle arttırmaya devam ediyoruz. Örgünün ön ve kol ayırma işlemlerini yapacağız bu seviyede. Ve bakın beden ölçülerini veriyorum. Gördüğünüz kısımlardan metreyle ölçün. Size uygun bedene gelene kadar da arttırmalarınızı gerçekleştirin. Ön kısımlara 2'şer dilim ayırıyoruz. Kollara 3'er dilim ve arkaya da 4 dilim kalmış oluyor. Kol altlarından işaretleyebilirsiniz. Burada herhangi bir karışıklık olsun istemiyorsanız ilk kez modeli öğrenenler için. Ben 20'ye kadar arttırma yaptım ve X-large beden çalıştım. İpinize göre, kullandığınız tığa göre değişiklik olabilecektir. Siz ona göre ayarlamalarınızı yaparsınız. Şimdi 5 zincirimi çektim. Artık arttırma yapmıyorum. 20 ile devam edeceğim. Yani orta kısımda 1+1 trabzan değil, sadece bir trabzanla devam edeceğim. Arttırma bölümleri olmayacağı için. Üçüncü boşluğumu bir üçlü trabzan ördüm. Bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan şeklinde toplam 10 tane yine ikili trabzanımı elde ediyorum. Köşe boşluğuna gelene kadar. Burayı örelim. Bir zincir çekip bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa trabzan örüyorum. Bir zincir çekip bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa trabzan örüyorum. Onuncu trabzanımı da ördüm. Şimdi arttırma noktası, köşe noktasına geldim. Bir zincir çekiyorum. Ortaya bir tane trabzan ördüm. Direkt 3 zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğa bir tane trabzan örüyorum. Böylece sayım sabit kalacak. Orta noktada arttırma yapmadığım için.
İlk dilimi ördüm. 2 dilim arasındaki atlama kısmına bakalım. 10. trabzanımdan sonra 2 boşluğumu atladım. 3. boşluğumu bir tane üçlü trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Bir boşluk atladım. İkinci boşluğa bir tane üçlü trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Bir boşluk atladım. İkinci boşluğa bir tane üçlü trabzan ördüm. Köşe noktam da bu şekilde devam edecek. Şimdi benim 2 dilimim var önde. 2 dilimi ördüm. 3 dilimi atlıyorum ve buradan 4. dilimin başlangıcında kolum toplam 4 dilimden oluşacak ve bir dilim oluşturmam için benim son sayım neyse 20 idi benim ördüğüm. Siz atıyorum 14 ile ördüyseniz burada 14'ün 2 katı olarak zincir çekeceksiniz. Benim sayım 20 olduğu için toplam 40 tane zincir çekiyorum ki bir dilim oluşturabileyim. Burada arttırma sayınızın sonu neyse eğer onun 2 katı olarak zincir çekiyorsunuz ve 4. dilimin başlangıcından bakın 2 dilim arası geçiş yapar gibi bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa üçlü trabzan örerek arka gövdeye geçiş yapıyoruz. Ön gövdeden arka gövdeye ve kolu ayırdık. Bir zincir çekiyoruz, bir boşluk atlıyoruz, ikinci boşluğa trabzan örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz, bir boşluk atlıyoruz, ikinci boşluğa trabzan örüyoruz. Bunu 4 dilim boyunca devam ettiriyoruz. Arka bedeni örüyoruz ve ikinci kolu ayıracağız. Yine katlamalı olarak göstereyim. 2 tane önde dilim, 3 dilimi atladım. 4. dilimden başlayarak araya zincirimi çektim. 4. 5. 6. 7. dilimi ördüm. 8, 9, 10'u atlıyorum. 40 tane zincirimi 11. dilimin başlangıcında ilk boşluğu atlayıp ikinci boşluğa ikili trabzan örerek bağlıyorum ve ikinci kolumu da ayırıyorum. Bakın 4. dilimi ördüm. 3 dilim atladım. 40 zincir çektim. İlk boşluğumu atladım. İkinci boşluğa bir tane üçlü trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Bir boşluk atladım. İkinci boşluğa üçlü trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Bir boşluk atladım. İkinci boşluğa üçlü trabzan ördüm. 10. trabzanı ördüğümde orta noktaya geliyorum. Orta noktada arttırma yapmıyorum. Bir trabzan, 3 zincir, bir trabzan örüp diğer kanada geçiyorum. Son 2 dilimi de örüp artık kolları ayırmış olacağım. Kolları örmeden döne döne yine gövdeyi istediğim uzunluğa kadar örmeye devam edeceğim ama kol altındaki çektiğimiz zincirleri öncelikli olarak nasıl dilim haline getireceğiz ona bakacağız. Gövdeyi ördükten sonra da kol kısımlarında nasıl kola dahil edeceğimize bakacağız. 10. deliği yaptıktan sonra 5 zincir çekiyorum. İlk deliği atlıyorum. İkinci deliğin ortasına batıp ikili trabzan örüyorum. Bir trabzanın üstüne bir deliğe, bir trabzanın üstüne bir deliğe. Orta noktaya gelene kadar toplam 20 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ben burada 20 olarak anlatıyorum ama tekrar etmek istiyorum. Siz arttırma noktanızı kaça kadar arttırdıysanız o sayılarla devam edeceksiniz. Kafanız karışmasın. Orta noktaya gelene kadar 20 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yani 18 tanesini delik trabzanın üzerine 2 tanesini de 3 zincirlik orta kısmıma denk getirmiş olacağım. Trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bakın toplamda 18 tane trabzanımı ördüm. Orta noktaya geldim. 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 tane üçlü trabzan örüyorum. İlk trabzanın üzerine bir trabzan. Deliğin içine bir trabzan. İkinci trabzanın üzerine bir trabzan. Deliğin içine bir trabzan. Toplam 20'ye tamamladım. Alt köşeye geliyorum burada.
zigzagın çukur kısmına geliyorum. Yine alt tarafta olduğu gibi 3 tane boşluk atlıyorum. Sağdan bir, ortadan bir, soldan bir ve 4. boşluğun içerisine bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir trabzanın üzerine bir deliğe, bir trabzanın üzerine bir deliğe, diğer köşeye gelene kadar toplam 18 tane üçlü trabzanımı örüyorum. Yine köşede 3 zincirlik boşluğumun içerisine 2 tane üçlü trabzan, 3 zincir, 2 tane üçlü trabzan öreceğim. Dilimimi ördüm. Bir boşluğumu atladım. Kol altına geliyorum. 40 zincirlik boşluğuma geliyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan örüyorum. Sırasıyla her bir zincirin içerisine toplam 19 tane üçlü trabzan öreceğim. 19. trabzanımda köşe noktası oluşturacağım için tıpkı alt tarafta yaptığımız gibi 19 ve 20. trabzanı aynı deliğin içerisine öreceğim. Sonra 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğun içerisine yine 2 tane üçlü trabzan örüyorum ve devamına 18 tane daha üçlü trabzan örüp sayıyı 20'ye tamamlıyorum ve 4. dilimimi de oluşturmuş oluyorum burada. 4 arkada, 4 tane önde toplam 8 dilimim vardı. 2 tane de kol altlarından toplam 10 tane dilime eklenmiş oldu. Bir tane boşluğum kaldı. Bir tane de delik atlıyorum. İkinci deliğin içerisinden yine 20 trabzanımı örmeye başlıyorum. Köşe boşluğuna kadar toplam 18 trabzan örüyorum. Köşe boşluğumun içerisine 2 tane trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 tane trabzan örüyorum. Teknik aslında hiç zor değil. Başlangıca ve sayılara dikkat etmek gerekiyor sadece. Onun dışında keyifli ve hızlı ilerleyen bir model. Modeli tek renk çalışabilirsiniz. Kekiplerle de çok güzel olacaktır. Ben ilerleyen dönemlerde kekiple de denemeyi planlıyorum. Şimdi bakın bu şekilde tüm dilimlerimi tamamladım. Son boşluğuma geldim. Öndeki son dilimimin son boşluğu. Yine zincirin üzerine bir trabzan örüyorum. 5 zincirle delik sırasına başlıyorum. Yine 3. boşluktan başlıyorum deliklerimi örmeye. 3. boşluğa bir trabzan, bir zincir, bir boşluk, ikinci boşluğa bir trabzan, bir zincir, bir boşluk, ikinci boşluğa bir trabzan şeklinde. Yine köşe noktasına gelene kadar toplam 10 tane trabzana tamamlıyorum. Köşenin içine yine arttırma yapmıyorum. Bir zincir, bir trabzan, 3 zincir, bir trabzan yapıyorum. Köşeyi dönüyorum. Ve sonra sol tarafta kalan trabzan grubunun ilkinin üzerine batıyorum. Yine bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, aralarda birer boşluk atlayarak köşe noktasına kadar devam ediyorum. Alt çukurda da yine bir boşluk atlayıp devam ediyorum. Artık istediğimiz boyuta kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Son boyut olarak ölçtüğümde bakın X large olduğunu görebilirsiniz. Benim bedenimin açıklama kısmına da yine yazacağım bu bilgileri. Ve bedenimi ördükten sonra bir kolumu ördüm şekilde, ikinci kolu da birlikte örelim. 3 dilim ayırmıştık. 40 zincirle 4. dilimi oluşturmuştuk ve 4. dilimin artık kola nasıl aplike edileceğine bakalım. Kol altından V kısmının tam ortasından ipime bir düğüm atayım. Tam ortaya batıyorum. Burasını tepe noktası yapacağım yine. Zincirle sabitliyorum. 3 zincir daha ekliyorum. Ve ilk tepe noktasına batıp burada zorlanırsanız 2 tane trabzanın arasına da batabilirsiniz. İlk deliğimi oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine
2 üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum, bir trabzan atlıyorum. Devamındaki trabzanın tepesine üçlü trabzan örüyorum. Toplamda 10 tane trabzana tamamlayacağım burada sayımı. Bir tane ortaya ördüm. İlk trabzandan başladım ve bir sonraki köşeye kadar toplamda 10 tane aralarda birer zincir olan trabzan örüyorum. Zincirin üzerine batmak zor olduğu için iki trabzanın arasına batarak da burada örmeye devam edebilirsiniz. Bakalım, toplamda 9 tane trabzanımı örmüşüm. Bir zincir çektim. 10. trabzanımı örüyorum. Son bir boşluğum kaldı. Bakın aradaki şu bütün zincirleri, trabzanları atlıyorum ve karşı dilimin ilk boşluğunu atlayıp ikinci boşluğuna bir trabzan örüyorum. Burada biraz daha büyük bir delik oluşacak ama kol altında kalacağı için büyük bir sorun yaratmayacak. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum, ikinci boşluğa trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum, ikinci boşluğa trabzan örüyorum. Diğer sıralarda olduğu gibi 10 trabzan, ortada 1 artı 1 trabzan, 10 trabzan, 1 artı 1 trabzan şeklinde 4 dilimin tamamını örüyorum. 40 zincirlik kısmın diğer tarafındaki geçişi de göstereyim istiyorum. Şimdi orada da çünkü bir atlama kısmı var. Bakın bir boşluğu atladım. Aradaki zincir ve trabzanları atladım ve 40 zincirin üzerine oluşturduğum trabzanların birincisini atlayıp ikincisinin üzerine üçlü trabzan örüyorum. Sonra yine bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, köşe noktasına gelene kadar toplam 10 tane trabzanımı örüyorum. Dilimin orta noktasını birleştirmesine de bakalım. 10. trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Orta noktaya batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve ilk çektiğim 3 zincirin tepe noktasına batıp buraya bir ikili trabzanla sırayı tam birleştirme yapıyorum. Ki sıra geçiş çizgim olmasın. 3 zincir çekiyorum. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. İlk trabzanın üzerine bir trabzan örüyorum. Boşluğa bir trabzan örüyorum. Trabzanın üzerine bir trabzan örüyorum. Yine boşluğa bir trabzan örüyorum. Toplamda ortada 2 delik ve dolguların üzerinde 18, 20 tane trabzan örüyorum. 18. trabzandan sonra yine 3 tane boşluk atlayıp 4. trabzanla yeni dilimime geçiyorum. Tıpkı diğer sıralarda yaptığım gibi. Burayı artık tekrar anlatmama gerek yoktur diye düşünüyorum. Normal zigzaklarımı örmeye devam ederek döne döne köşe noktasından sadece zincir ve ikili trabzanla birleştirip üst sıraya geçiyoruz. Ve kol uzunluğunu dilediğimiz seviyeye getirene kadar örmeye devam ediyoruz. Kenarda ben bir sıra sık iğne, bir sırada ilmek kaydırma uyguladım. Buraya farklı tekniklerde uygulayabilirsiniz. Bu tamamen görsel zevkinize kalmış. Orta noktadayım. Bir zincirimi çekiyorum. Boşluğuma bir tane sık iğne örüyorum. İlk zincir birinci sık iğnem, ikinci ördüğüm ikinci sık iğnem olmuş oluyor ve her bir tepe noktasına birer tane sık iğne örüyorum. Çukur kısımlarının geçişini direkt yapıyorum. Tepe kısımlarındaki 3 zincirlik boşluklara da 3'er tane sık iğne örüyorum ve onun dışındaki her bir tepe noktasına birer tane sık iğne örerek çepeçevre tüm kolu örüyorum. Bakın köşe noktasına geldim. 3 tane sık iğne ile köşe noktasını geçiyorum. Ve son noktaya gelene kadar bu şekilde sık iğnelerime devam ediyorum. Başlangıçta çektiğim zincire gelince
Boşluğa bir sık iğne ördüm. Zincirin içerisine ilmek kaydırdım. Sık iğne sıram bitti. Bir zincir çektim. Hemen dibine batıp ilmek kaydırıyorum. Ve yine her bir tepe noktasına batıp ilmek kaydırarak son sıramı da yapıyorum. Aynı işlemi diğer kola ve yaka kısmıyla alt eteklere de devam ediyorum. Ve hırkamı böylelikle bitirmiş oluyorum. Dediğim gibi X-large boyutlarda bir hırka 20'ye kadar arttırmalarımı devam ettim. Bitmiş halinde yine birazdan bakacağız. Umarım beğenip uygularsınız siz de. Projelerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorumlar kısmında görüşünüzü belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.